Bizden 1470 ışık yılı uzakta. İsmi tabii o bir yıldız ve çoğu uzay bilimciye göre şu ana kadar evrende keşfettiğimiz en gizemli yıldız. Onun gizemi Kepler Uzay Teleskobu sayesinde elde edilen 2009-2015 yıllar arasındaki verilerle fark edildi. Güneş'ten %50 daha büyük, 1000 derece daha sıcak ve F tipi bir yıldız. Kepler 30 Nisan 2018'de görevini tamamladı. NASA, aracın iticilerinin yakıtının tükendiğini ve görevi sonlandırdıklarını açıkladı. Halihazırda 3,5 yıllık bir program tasarlanmıştı. Kepler ise 9 yıl 7 ay boyunca görevini başarıyla yerine getirdi ve ışıklarını söndürdü. Güneş sistemi dışında keşfettiğimiz gezegenlerin birçoğu Jüpiter ve ondan daha büyük boyutlara sahipti. Peki Kepler bu işi nasıl başarmıştı? Gezegenleri nasıl tespit etmişti? Çok uzaklarda olan gezegenleri dünyadan en güçlü teleskoplarla bile göremezsiniz. Kepler uzaydaki cisimleri tespit etmek için önce ışığı arar. Bulduğunda ise özel bir teknik kullanır. Bu teknik gezegen geçiş tekniği. Bir gezegen yıldızla gözlemcinin arasından geçerken dünya benzeri bir gezegense 1000'de 1 katlar oranında algılanan ışık azalmasına neden olacaktır. Ulaşan ışık değerindeki bu azalmanın derecesi ölçüldüğünde gezegenin kütlesi, geçişler arası süreler hesaplandığında ise gezegenin yörüngesi ve sıcaklığı ortaya çıkar. Bu yöntem kainattaki cisimler hakkında bilgiler sunar. Eylül 2015'te Louisiana Üniversitesi'nden bir grup astronom tabii yıldızının anlam veremedikleri bir şekilde garip davranışlar sergilediğini açıkladılar. Bir yıldız olan tabii son birkaç yılda inanılmaz derecede parlaklık kaybetmiş ve sonra bir anda normal değerlerine geri dönmüştü. Bu daha önce eşine rastlamadığımız bir durumdu. Hareketleri çok tuhaftı. Kaybettiği parlaklık ortalamanın 5'te 1'i kadardı. D800 adı verilen ilk geçişte %15 oranında parlaklık düşüşü gözlemlendi. D1500 adını verdikleri ikinci geçişte ise %22 oranında karardı. Jüpiter gibi büyük bir gezegen bile bu tür yıldızların sadece %1 oranında kararmasına neden olabilir. Yani bu ışık kaybını bir gezegene bağlayabilmek çok zor. Bunu ancak büyük bir grup nesne yapabilir. Geçiş yapan nesnelerin hareket senaryoları üzerinde çalışıldığında şekillerinin düzensiz olduğu anlaşıldı. Bu bir gezegen olamazdı. Bir gezegen yuvarlak olurdu. Ayrıca düşüşler de düzenli değildi. Bir gezegen geçtiğinde görüş alanımızda düzenli aralıklarla yanıp sönmeler olur. Tabii de bu olmamıştı. Ondan bize yansıyan her şey bir garipti. Bu ilginç davranışlar herkesi şaşırttı. Tabii görünüşe göre yavaş yavaş sönüyor. Bu durum bu tür bir yıldız için anormal bir davranış. Başka bir gök cismi de 1890-1989 tarihleri arasında %14 parlaklık kaybı yaşamıştı. Ama hiçbiri tabiininki gibi gizemli değildi. Akla en yatkın gelen teorilerden biri, bu büyük yıldız güçlü bir çekim kuvvetine sahip olduğundan dolayı muazzam boyutlardaki gök cisimlerini patlatabiliyor. Gök cismi kalıntıları da bu yıldızın sönükleşmesine neden oluyor. Ancak şu ana kadar uzay kalıntılarının uzun vadeli bir karartma yarattıklarını deneyimleyemedik. Bazı gökbilimciler bu yıldızın uzaylılar tarafından bir enerji kaynağı olarak kullanıldığını düşünüyor. Bu tür bir yıldız bir gezegene güç sağlayacak büyük bir potansiyele sahiptir. Bu iddia merak uyandırıcı ve oldukça ilgi çekici. Tabii uzun yıllardır bütün ilgiyi üzerine toplamış durumda. Öyle ki şu ana kadar 1700'den fazla insan bu yıldızı gözlemledi. Ayrıca bu yıldızın gizemini çözmek için $100.000 fazla bağış toplandı. Bir yıldızın parlaklığı ani olarak değişiyor ve bu düzenli aralıklarla aynı miktarlarda gerçekleşiyorsa bunun sebebi yörüngedeki madde diskidir. Tabii de böyle bir durum yok. O çok ani değişiyor ve düzensiz bir çizgisi var. Yıldızın çevresindeki toz halkası yıldızdan yayılan ışığın sönükleşmesinde önemli bir rol oynayabilir. Tabii ile aramızda ne varsa bu ışığı geçirmeyen opak bir madde değil. Yani aramızda bir gezegen olamaz. Görünüşe göre bu toz halkasının kalınlığı her yerde aynı değil. Bazı yerlerde daha yoğun ve kalın, bazı yerlerde ise daha seyrek ve daha ince. Tabii Cygnus takım yıldızında yer alıyor. Uzay teorisine katılmayanlar en muhtemel sebebin yok ettiği bir gezegen veya bir ayın kalıntısı olduğunu düşünüyor. Bu elbette uzaylı teorisine göre daha sıkıcı bir teori ama akla daha yatkın geliyor. Bir diğer açıklama ise bu gizemin nedenini eliptik olarak yörüngede dağılan
kuyruklu yıldız bulutu olarak açıklıyor. Tabi'nin yakınlarındaki gezegenler Oort bulutu benzeri bir şeye sahip olabilirler. Oort bulutu aslında Güneş etrafında dönen kuyruklu yıldız kümesi. Bu kümeler Tabi gibi büyük bir yıldızın çekim kuvvetine kapılıp yıldıza doğru yakınlaşabilirler ve bunun sonucunda sönükleşme meydana gelebilir. Aradığımız cevap bu olabilir. Bir başka iddiaya göre ise bu yıldızın etrafında hala birleştirme malzemesi adını verdiğimiz moleküler bulutlar olabilir. Güneş'in 4,6 milyar yıl önce dev bir moleküler bulutun çökmesi sonucunda oluştuğunu düşünen bilim insanları var. İşte bu ilk bulut birkaç ışık yılı genişliğindeydi ve birden fazla yıldızın doğumuna sebep oldu. Aynı durum tabii için de geçerli olabilir. Ancak NASA'nın Kızılötesi teleskobu buna dair hiçbir kanıt bulamadı. Tabi'nin ışıklarını çalan şey belki de bir gezegen enkaz alanı olabilir. Bunlar muazzam bir çarpışma sonucunda oluşan devasa malzemelerdir. Bu büyüklükteki çarpışmalar nadir olduğu için Kepler Uzay Teleskobu'nun böyle bir olaya tanık olmaması normal. Bu teoriyi desteklemek için yürütülen çalışmalarda buharlaşan veya patlayan bir gezegene ait sıcak tozlar ya da çembersel maddeler bulunamadı. Tabi gizemini korumaya kararlı gibi. Ortaya atılan bütün fikirler gizemi çözme noktasında kilitlenip kalıyor. Aralık 2016'da araştırmacı bir ekip Tabi'nin bir gezegeni yuttuğunu iddia etti. Bu birleşme parlaklıkta geçici ve gözlenemeyen bir artışa sebep olmuş olabilir miydi? Yıldızın yörüngesinde hala gezegen kalıntıları mı var? Araştırmacılar bu gezegenin yıldızı 10.000 yıl önceki parlaklığına kavuşturduğunu iddia ediyorlardı. 2015'te başlayan çalışmalar bu yıldızın enerjisini çalan nedeni bulmaya odaklanmıştı. Ağustos ayında bu sönmenin sebebi Tabi'nin etrafındaki Satürn benzeri halkalı bir gezegene bağlanmıştı. Bu teze göre gezegen halkası yıldızın önüne geçtiğinde enerjisini emiyordu. Ardından halkasından sonra kendisi önüne geçiyordu ve daha fazla enerji çalıyordu. Kepler 4 yıllık birinci gözlem sırasında 2300'den fazla gezegen tespit etmişti. Bu veriler 2011'de sıralanmaya başladı. Tabi'nin gizemini biraz daha sonra keşfettik. Aklımıza gelen ilk fikir ise Güneş sistemimizde henüz bilmediğimiz bir maddenin bu sönmeye yol açtığı olmuştu. Gece gökyüzüne baktığımızda çoğumuz aynı şeyi merak ederiz. Oralarda kimse var mı? Belki de Tabi'nin bu gizeminin sebebi yıldızın bir bölümünü bloke edecek kadar büyük yapılar üretebilen akıllı bir medeniyettir. Elbette bu çok düşük bir olasılık. Ancak yalnızca Tabi yıldızı için düşük bir olasılık. Çünkü sadece bizim galaksimizde Dünya ile yakın boyutlarda olan 17 milyar gezegen olduğunu düşünüyoruz. Evet, sadece bizim galaksimizde. Evrende ise bir çalışmaya göre 2 trilyon galaksi var. Evrende bizden çok daha yaşlı gezegenler var. Bir tanesi 13 milyar yaşında. Neredeyse bizden 3 kat daha yaşlı. Bu da oralarda bizden çok daha gelişmiş olan canlılar olabileceğini gösteriyor. Uzaklarda henüz keşfedemediğimiz gezegenlerde akıllı yaşam formları olma olasılığı çok yüksek. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.